Merhaba arkadaşlar, İki Ters Bir Düz YouTube kanalındasınız. Bugün sizlerle bu görmüş olduğunuz kız çocuk hırkasını çalışacağız. Hırka ölçüleri 2,5-3 yaş aralığındaki çocuklar için uygundur. Hırkamızın detaylarına geçmeden önce gerekli malzemelerden de bahsetmek istiyorum. 100 gramı 250 metre olan antipinik iplerden 3 yumak gerekiyor. Bu kadar arttı 3. yumaktan. Örmek için 4 numara örgü şişi ve diğer işlemler için bir yün iğnesi ve bir yün tığına ihtiyacımız var. Ayrıca ayrımlar için de birkaç ayraç gerekli. 5 adet de düğme gerekiyor. Hırkamızı örmeye sol ön bedenden başlıyoruz. Buradan ilmek alıp dikey bir şekilde çalışıyoruz. Kısa satır çalışmaları yaparak önce sol ön bedeni örüyoruz. Daha sonra alt kısımda ilmekleri beklemeye alıp kol için ilmek çıkartıyoruz ve sol kolu örüp tamamlıyoruz. Beklemeye aldığımız ilmekleri tekrar şişimize alarak arka bedeni örmeye devam ediyoruz. Sol tarafta yapmış olduğumuz işlemleri tekrar ederek sağ kolu ve devamında da sağ ön bedeni çalışıyoruz ve hırkamızı tamamlıyoruz. Sağ ön bedenin ilik patında 5 adet ilik açıyoruz. İlmeklerimizi kapattıktan sonra ipimizi kesmiyoruz. Yaka kenarına kaydırma çalışıyoruz arkadaşlar. Esnememesi ve daha düzgün durması için. Hırkamızın yapılışı gerçekten çok kolay ve örmesi de bir o kadar zevkli arkadaşlar. İsterseniz yapılış aşamalarına geçelim. İlmek alarak örmeye başlıyorum. Haroşa öreceğimiz için alt kısmın çok sıkı olmaması gerekiyor. O yüzden asıl 4 numara şişimin yanına bir de 3 numara bir şiş ekliyorum ilk ilmek alırken. Ve ilmek almaya başlıyorum. Bir ilmek aldım. Devam ediyorum. Şişimde toplam 86 ilmek olacak. ...86 ilmek aldıktan sonra yedek şişi çekerek çıkartıyorum. 4 numara şişimle örmeye başlayacağım. Kenar patı için haroşa öreceğim. Haroşa örgüyü ben düz olarak örüyorum. Sizler nasıl örüyorsanız o şekilde örebilirsiniz arkadaşlar. Hem ön yüzde hem arka yüzde düz örüyorum ben. İlk ilmeğimi düz örerek başlıyorum. Sıra sonuna kadar haroşa örüyorum. Sıra sonuna kadar ördüm. Son ilmeği şu şekilde içine batarak düz örüyorum. Dönüyorum. İkinci haroşa sırasına başlıyorum. İlk kenar ilmeğini örmeden alıyorum ve düz örerek sıra sonuna kadar devam ediyorum. İkinci sıranın sonuna geldim. Son kenar ilmeği içinden batarak düz örüp dönüyorum. Üçüncü sıraya başlıyorum. Bu şekilde kenar patını haroşa örüyoruz. Sol ön bedenin kenar patını ördüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6 diş haroşa oldu. Sıra olarak da toplam 11 sıra ördüm. Başlangıç ipimiz sol kenarda. Burası örgünün ön yüzü olacak. Bundan sonra örgümüze kısa satırlar çalışarak devam edeceğiz. Kısa satır dönüş yerlerinde işaretledim. Birinci kısa satır ayracına kadar 24 ilmek. Birinci ayraçtan ikinci ayraca kadar burada 33 ilmek. İkinci ayraçtan üçüncü ayraca kadar 23 ilmek ve son ayraçtan sonra da 6 ilmek ayırdım. Şimdi ilk ayraca kadar haroşa örüyoruz ve buradan ilk kısa satır dönüşünü çalışacağız. Ayracımıza kadar örelim.
İlk kısa satır ayracına geldim, dönüyorum ve ilk kısa satır dönüşünü yapıyorum. Ayracımın yerini değiştirmiyorum. Buradan bir ilmek sağ şişime alıyorum ve bu ilmeği geriye doğru şöyle çekiyorum, sıkıştırıyorum ve çift ilmek oluşturuyorum. Dönüşte bu iki ilmeği birlikte öreceğiz. Burada delik oluşmaması için bu işlemi yapıyorum. Haroşa örmeye devam ediyorum. Sıra sonuna geldim. Kenar ilmeği örüp dönüyorum. Şimdi ilk kısa satır ayracına kadar devam ediyorum. İlk kısa satır ilmeğine geldim. Çift ilmek. Bu iki ilmeği birlikte düz örüyorum. Ayracımı sağ şişime alıyorum ve tekrar yeşil ayraca kadar haroşa örerek devam ediyorum. Yeşil ayraca kadar ördüm. Dönüyorum. İkinci kısa satır dönüşünü yapıyorum. Yine buradan bir ilmeği sağ şişime alıyorum. İlmeği geriye doğru çekiyorum. Çift ilmek oluşturup dönüyorum. Sıra sonuna kadar devam ediyorum. Sırayı tamamladım. Dönüyorum. Şimdi örerek üçüncü ayraca kadar devam ediyorum. Burada bir kısa satır dönüşü daha yapacağız. Pembe ayraca kadar devam edelim. Pembe ayraca geldim. Bir kısa satır dönüşü daha yapıyorum. Üçüncü kısa satır dönüşümüz. Yine buradan bir ilmek sağ şişe alıp ilmeği geriye doğru çekiyorum. Çift ilmek oluşturuyorum. Ve örmeye devam ederek sıra sonuna kadar geliyorum. Sırayı tamamladım. Dönüyorum. Sıranın sonuna kadar kısa satır dönüşü yapmadan haroşa örüyoruz. Pembe ayraçtan önceki kısa satır ilmeğimizi, çift olan ilmeği birlikte örüyorum. Şimdi bu kalan 6 ilmeği de örerek yakanın ilk sırasını örmüş oluyorum. Buraya da bir ayraç yerleştiriyorum. Kenar patından sonraki sol ön bedenin başlangıç yeri olduğunu belirtmek için. Dönüyorum. Dönüş sıramızda da yine ilmekleri haroşa örerek sıra sonuna kadar devam ediyorum. Sırayı tamamlayıp dönüyorum. Kurulumu tamamlamış oldum arkadaşlar. Bundan sonra kenar patından sonra örmüş olduğumuz bu 8 sırayı sürekli tekrarlayarak örgümüzü kol ayrımına kadar devam ettireceğiz. Buradan tekrar başlayacağım. İlk sırada yapmış olduğum gibi bu ayraçtan bir kısa satır dönüşü yapacağım. Tekrar örerek bu ayraca kadar geleceğim. Buradan bir kısa satır dönüşü yapıp tekrar devam edeceğim. Pembe ayraca gelince bir kısa satır dönüşü daha yapacağım. Daha sonraki sırada bütün ayraçları geçip bu kısma sıra sonuna kadar devam edeceğim ve döneceğim. Daha sonra yine aynı şekilde birinci ayraçtan başlayarak kısa satır dönüşleri yapacağım. Bu şekilde devam edelim. Şimdi örüp buradan kısa satır dönüşü yapacağız. Kol ayrımına geldiğimizde tekrar birlikte çalışacağız. Sol ön bedeni tamamladım.
Burada ilk kısa satır dönüşünü yaptım. Daha sonra devam ederek ikinci kısa satır dönüşünden 5 ilmek önce 52 ilmek ördüm. Burada bu ilmekleri bir ipe geçirip beklemeye alacağım ve buradan 44 ilmek ekleyerek kolu örmeye başlayacağım. Şimdi ilmekleri bir ipe geçiriyorum ve beklemeye bırakacağım. Burada iki kısa satır ilmeği arasındaki bu mesafeyi ölçerek de göstermek istiyorum. İlik patımıza kadar 15 santimetre ördüm. 15 santimetreden sonra şimdi kol ilmeklerini ekleyeceğim. Burada ipimi kesiyorum. Ve bu kısımdan ekleyerek tekrar ilmek almaya başlayacağım. İkinci kısa satır ayracına kadar şişimizde 5 ilmek var. Bu 5 ilmekten sonra toplam 44 ilmek daha ekliyorum. Kol için 44 ilmek ekledim. Haroşa örerek bu ayraçtan önceki kısa satır ilmeğine kadar örmeye devam ediyorum. Eklemiş olduğum 44 ilmeği ördüm. Burada ayraca kadar olan 5 ilmeği de örüyorum. Ve ilk kısa satır dönüşünü yapıyorum kol ilmeklerini ekledikten sonra. Tekrar bu ilmeği sağ şişime alıp geriye doğru çekiyorum ve haroşa örerek ilmeklerin sonuna kadar devam ediyorum. Sıra sonuna kadar ördüm. Dönüyorum. Kolda ikinci sıraya başlıyorum. Haroşa örüyorum. Buradaki kısa satır ilmeğine kadar örelim. Kısa satır ilmeğine geldim. Bu çift ilmeği birlikte örüyorum. Haroşa örerek bu ayraca kadar devam ediyorum. Ayraca kadar ördüm, dönüyorum. Bir ilmek sağ şişe alıp geriye doğru çekip çift ilmek oluşturuyorum. Haroşa örmeye başlıyorum. Sıra sonuna kadar gidip haroşa örerek tekrar bu ayraca kadar geliyorum. Ayraçtan önceki kısa satır ilmeğine kadar ördüm. Bu çift ilmeği birlikte örüyorum ve yaka sonuna kadar kalan ilmeklerimi örerek sıra sonuna geliyorum. Dönüyorum. Burada kısa satır dönüşlerini devam ettiriyoruz. Şimdi alt tarafta da
Bu kol kenarının daha toplu olması için her iki diş haroşa sırasında bir defa bir kısa satır dönüşü yapacağım. Ön taraftan iki diş haroşa sırası ördüm. Şimdi buradan örerek geleceğim ve burada 8 ilmek kala bir kısa satır dönüşü yapacağım. Örerek son 8 ilmeğe kadar gelelim. Kol kenarında 2, 4, 6, 8 ilmek kaldı. Bu bölüme de bir ayraç takıyorum ve kol altındaki ilk kısa satır dönüşünü yapıyorum. Ön yüzden 2 diş haroşa sırası olduktan sonra bir kısa satır dönüşü yapacağız. Kol örmeye devam ettiğimiz sürece. Şimdi buradan bir ilmek sağ şişimi alıyorum. İlmeği geriye doğru çekip çift ilmek oluşturuyorum. Ve haroşa örerek bu ayraca kadar devam ediyorum. Ayraca kadar ördüm. Yine bir kısa satır dönüşü yapıyorum. Bir ilmek sağ şişime alıyorum. İlmeği geri doğru çekip çift ilmek oluşturuyorum. Örerek kol ağzındaki kısa satır ayracına kadar devam ediyorum. Kol kenarındaki kısa satır ilmeğine geldim. Bu ilmeği de örüyorum ve sırayı sonuna kadar tamamlıyorum. Dönüyorum. Ön yüzdeyiz. Burada ilk kısa satırımızı çalıştık. Bu sıranın üzerine 2 diş haroşa sırası olunca yine bir kısa satır çalışması yapacağız. Tekrar 2 sıra ördükten sonra bir kısa satır çalışması, bu şekilde devam ettireceğiz. Yine burada da kısa satır örmeye devam edeceğiz. Şimdi buradaki kısa satır ilmeğine kadar öreceğim. Daha sonra devam edip buradan bir kısa satır dönüşü yapıp geleceğim. Kol boyunca ilmeklerimi örüp tekrar dönüp geleceğim. Buradan sırayı tamamlayacağım. Tekrar dönüş yapacağım. Bu şekilde örgümüzü devam ettireceğiz. Kolu örelim. Tekrar arka bedene başlarken birlikte çalışacağız. Kolun örme işlemini tamamladım. Ölçüyorum. Kol genişliği yaklaşık 18,5 santimetre. Sıra olarak da 45 diş haroşa sırası ördüm. Şimdi buradan artırmış olduğumuz 44 ilmeği şimdi kapatacağım. Burada 5 ilmek bırakacağım. Bu ilmekleri kapatacağım. Daha sonra burada beklemeye aldığım ilmekleri şişime geçirerek arka bedeni örmeye başlayacağım. Buraya ben kol başlangıcıyla ön beden arasına bir ayraç yerleştirdim. Bu ayraçta kenar patıyla sol ön beden başlangıç işareti. Şimdi arka bedeni başladığım zaman da buradan bir ayraçla ayıracağım arkadaşlar. Şimdi toplam 44 ilmek kapatıyorum. İki ilmeği örüyorum. Birinciyi diğerinin üzerinden geçirip bir ilmek eksilttim. Sırayla bu şekilde ilmeklerimi kapatıyorum. Toplam 44 ilmek kapatacağım.
Ayraca kadar 5 ilmek bıraktım. 44 ilmek kapattım. Şimdi ipi kesiyorum. İpi ilmeğin içinden geçirip kapatıyorum. Sol kolun örme işlemini tamamladım. Burada ilmeklerimizi örerek buraya kadar gelmiştim. Şimdi şişimize alt taraftan ilmekleri kaydıracağım. Buradan ilmekleri sağ şişe aktarıyorum. Beklettiğim 52 ilmeği sağ şişime aktardım. Şimdi sol şişteki ilmekleri örerek bu ayraca kadar geleceğim ve buradan kısa satır dönüşü yapacağım. Buraya ipimi taktım. Ve buradaki 5 ilmeği önce örüyorum. Ayraçtan dönüyorum. Kısa satır dönüşü yapıyorum. Buradan bir ilmeği sağ şişe aktarıyorum. Geriye doğru çekip çift ilmek oluşturup örmeye devam ediyorum. Sıra sonuna kadar öreceğim, döneceğim. Bu ayraca geldiğimde tekrar birlikte çalışacağız. Kısa satır ilmeğine kadar ördüm. Bu çift ilmeği birlikte örüyorum. Devam ediyorum. Bu ayraca kadar örüyorum. Ayraca kadar ördüm, dönüyorum. Bir ilmek sağ şişimi alıp geriye doğru çekiyorum. Örmeye devam ediyorum. Sıra sonuna kadar örüp tekrar bu ayraca kadar geliyorum. Kısa satır ilmeğine kadar ördüm. Sıra sonuna kadar devam ediyorum. Şimdi buraya da bir ayraç takıyorum. Arka beden başlangıcı olduğu için bu sıradan itibaren arka bedene başlıyoruz yaka kısmında. Dönüyorum. Bütün ilmeklerimi örerek sıra sonuna kadar devam ediyorum. Sıra sonuna kadar ördüm, dönüyorum. Bundan sonra örgümüzü bu şekilde kısa satırlar çalışarak devam ettireceğim. Yakadan itibaren sıra sonuna kadar ördüm. Şimdi buradan örerek ilk ayraca geleceğim. Buradan bir kısa satır dönüşü yapacağım. Devam edeceğim. Buradan bir kısa satır dönüşü yapacağım. Tekrar örerek geleceğim. Bu ayraçtan bir kısa satır dönüşü yapacağım. Örerek gelip bütün ilmeklerimi öreceğim. Tekrar başlangıç yerine döneceğim ve yine aynı işlemleri tekrarlayarak arka bedeni örmeyi sürdüreceğim arkadaşlar. Buradan sol ön bedenin birleştikten sonraki görüntüsü bu şekilde. Bu da sol kolumuz. Daha sonra bu alt taraftan dikeceğiz. Şimdi arka bedeni de örelim. Sağ kolu örerken tekrar birlikte çalışacağız.
Arka bedenin örme işlemini tamamladım. Şimdi sağ kolu örmeye başlayacağız. Örmeye başlamadan önce arka bedenin genişliğini ölçmek istiyorum. Burada sol ön beden ile arka bedenin birleşim yerine bir ayraç yerleştirdim. Ve bu ayraçtan itibaren genişliğini ölçüyorum. Tam 30 santimetre. Burada da sol ön bedeni örerken kenar patından itibaren ölçmüştük. Tam 15 santimetreydi. 2 katı ördüm. Yaka kenarından da göstermek istiyorum. Bu işaretten itibaren sol kol başlangıcına kadar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 diş haroşa sırası ördüm yaka kenarında. Burada da sol koldan sağ kola kadar arka yaka kenarında ördüğüm haroşa diş sıraları 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 diş haroşa sırası. Toplam sol ön bedenin 2 katı olacak arkadaşlar. Şimdi sağ kolu örmeye başlayacağız. Aynen sol kolu örerken yaptığımız işlemleri yapacağız. Ben burada örerek burada bir kısa satır çalıştım, devam ettim ve buraya kadar geldim. Sağ şişte 52 ilmek var. Bu 52 ilmeği bir ipe geçirip beklemeye alacağım. Daha sonra ipimi kesip buradan ilmek ekleyerek sağ kolu örmeye başlayacağım. Önce ilmeklerimizi bir ipe geçirelim. ...52 ilmeği bir ipe geçirdim ve beklemeye bıraktım. Şimdi ipi kesiyorum. Ve buradan hemen ters taraftan alt kısımdan ipi ekliyorum bu tarafa. Kol için 44 ilmek ekliyorum. ...44 ilmek ekledim ve haroşa örerek bu ayraca kadar geliyorum. ...49 ilmek örmüş oldum. Şimdi bu ayraçtan kısa satır dönüşü yapıyorum. Bir ilmek sağ şişe alıyorum. İlmeği geriye doğru çekip çift ilmek oluşturuyorum. Haroşa örerek sıra sonuna kadar devam edip tekrar bu ayraca geliyorum. Kısa satır ilmeğine geldim. Bu çift ilmeği birlikte örüyorum. Ayracı sağ şişe alıyorum ve bu ayraca kadar örmeye devam ediyorum. Dönüyorum. Bir ilmek sağ şişimi alıp geriye doğru çekiyorum. Örerek sıra sonuna kadar devam ediyorum. Sıra sonuna kadar ördüm, dönüyorum. Kolun alt kısmında 2 diş haroşa sırası oldu. Öreceğiz. Buradan dönüşte 8 ilmek kala kolda da kısa satır dönüşlerine başlayacağız. Buraya da ben bir ayraç yerleştiriyorum. 2, 4, 6, 8 ilmekten sonra bir ayraç yerleştiriyorum. Dönüşte
arka taraftan bir kısa satır dönüşü yaparak bilek kısmındaki kısa satır dönüşlerini yapacağım. Hatırlayacağınız üzere 2 diş haroşa sırasından sonra bir kısa satır dönüşü yaparak burada bilek kısmında şu şekilde ilmeklerimizin toparlanmasını sağlayacağız. Şimdi örerek bu ayraca kadar devam ediyorum. Kısa satır ilmeğine geldim. Bu çift ilmeği birlikte örüyorum. Kalan 6 ilmeği de sıra sonuna kadar örerek bu sırayı tamamlıyorum. Sıra sonuna kadar ördüm. Buraya da sağ kol başlangıcını belirtmek için yaka kenarında bir ayraç takıyorum. Dönüyorum. Haroşa örerek alt taraftaki bu kısa satır işaretine geliyorum. Bilekteki kısa satır dönüşlerine başlayacağız. Örelim. Bilekteki kısa satır ayracına geldim. Dönüyorum. Arka taraftan ön yüze döndüm. Buradan bir ilmek sağ şişe alıp geriye doğru çekip çift ilmek oluşturuyorum. Dönüşte bu çift ilmeği birlikte öreceğim. Örerek devam ediyorum. Bu ayraca kadar geliyorum. Kısa satır dönüşü yapıp sıra sonuna kadar örüyorum. Tekrar örerek bu ayraca geliyorum. Bir kısa satır dönüşü daha yaparak sıra sonuna kadar örüyorum. Dönüyorum. Dönüşte bütün ilmekleri örüyorum. Bu şekilde aynen diğer kolda yaptığımız işlemleri tekrarlayarak sağ kolu da örüyoruz. Örerken şuraya dikkat edelim. 2 diş haroşa sırasından sonra bir kısa satır dönüşü yapıyoruz. Kısa satır dönüş ilmeklerini de arka tarafta örerken ikisini birlikte örüyoruz. Bu iki ayraç arasındaki haroşa diş sayısı 45 diş olunca tekrar birlikte çalışmaya başlayacağız. Sağ kolun örme işlemini tamamladım. En geniş yerinden 45 diş haroşa sırası ördüm. Santimetre olarak da diğer kol kadar yaklaşık olarak 18,5 santimetre ördüm. Burada kol başlangıcından sonuna kadar 15 diş haroşa sırası ördüm. Şimdi sağ ön bedeni örmeye geçeceğiz. Koldaki eklemiş olduğum 44 ilmeği kapatacağım. İlmeklerimi yine örerek kapatıyorum. Önce ilk 2 ilmeği örüyorum. Birinciyi diğerinin üzerinden geçirip eksilttim. Bu şekilde toplam 44 ilmek eksiltiyorum. İlmekleri kapattım. Şimdi beklemedeki arka beden ilmeklerini sağ şişe kaydıracağım. Alt taraftan ilmekleri şişe kaydırıyorum. Sol şişimizde 5 ilmeğimiz kaldı. İpi kesiyorum. Bu ilmeğin içinden ipi geçirip kesmiş olduğum ilmeklerin sonuncusunu da kapatmış oldum. Şimdi ipi bu tarafa ekliyorum. Sol şişte kalan ilmekleri örerek bu ayraca geliyorum ve tekrar dönüş yapıyorum, kısa satır dönüşü. Buradaki 5 ilmeği örelim.
kısa satır dönüşü yapıyorum. İlk ilmeği sağ şişime alıyorum. Geriye doğru çekiyorum. Çift ilmek oluşturdum. Haroşa örerek sıra sonuna kadar gidiyorum. Sıra sonuna kadar ördüm. Dönüyorum. Örerek devam edeceğim. Bu ayraca kadar geleceğim. Oradan da bir kısa satır dönüşü yapacağız. Devam ediyorum. Bu ayraca kadar ördüm. Şimdi buradan da bir kısa satır dönüşü yapıyorum. İlmeği sağ şişime geçirip geriye doğru çekiyorum. Haroşa örerek sıra sonuna kadar devam ediyorum. Tekrar bu ayraca kadar geliyorum. Pembe ayraca kadar ördüm. Bu kısa satır ilmeğimizi de örüyoruz. Ayracı sağ şişe geçiriyoruz ve sıra sonuna kadar örmeye devam ediyoruz. Şimdi buraya da bir ayraç takıyorum. Sağ kol ile sağ ön bedenin birleştiği yer burası arkadaşlar, yakada. Buraya da bir ayraç taktım. Bu ayraçtan sonra sağ ön beden başlıyor yaka kenarında. Şimdi buradan örerek tekrar alt kısma geleceğiz. Daha sonra ilk olarak bu ayraca kadar örüp kısa satır dönüşü yapacağız. Tekrar örerek bu ayraca gelip bir kısa satır dönüşü daha yapıyoruz. Devam ediyoruz. Bu ayraca gelip 3. kısa satır dönüşünü yapıyoruz. Daha sonra bütün sırayı örüp tekrar başlangıç kısmına gelip yine kısa satırlar çalışarak devam ediyoruz. Bu ayraçtan sonra yaka kenarında 12 diş haroşa sırası olana kadar bu işlemleri tekrarlayalım. Yaka kenarındaki sağ ön beden başlangıç ayracından itibaren 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 diş haroşa sırası ördüm. Buraya bir ayraç yerleştiriyorum. Buradan itibaren ilik patı çalışacağız. Arka beden ile sağ ön bedenin birleştiği yerden itibaren de toplam 36 diş haroşa sırası örüldü arkadaşlar. Burada da en son kısa satır ilmeğimiz bulunuyor. Şimdi alttan başlayarak bütün ilmekleri haroşa örüyorum. Ön yüzden toplam 3 diş haroşa sırası olunca ilik açmaya başlayacağız. Devam edelim. İlik patında 1, 2, 3 diş haroşa sırası ördükten sonra ön yüzden alt taraftan artık ilikleri açmaya başlıyorum. Toplam 5 ilik açacağım. Her ilik arasına 15 ilmek bırakacağım. Alt kenardan 17 ilmek örüyorum önce. 17 ilmek ördüm. İpi öne alıyorum. Sıradaki 2 ilmeği birlikte düz örerek bir ilmek eksilteceğim. İlk iliği açmış oldum. Bu şişimdeki ilmeği de sayıyorum. Toplam 15 ilmek örüyorum. 15 ilmek ördüm. Tekrar ipi öne alıp bir ilmek artırıyorum. Sıradaki 2 ilmeği birlikte örerek bir ilmek eksiltiyorum. İkinci iliği açtım. Bu şekilde sıra sonuna kadar 15'er ilmek ara bırakarak toplam 5 ilik açalım. Son iliği açıyorum. İpimi öne alıp bu 2 ilmeği birlikte örüyorum.
Şişte kalan 3 ilmeği de örerek sırayı tamamlıyorum. Dönüyorum. Haroşa örüyorum. Bu artırmış olduğum ilmekleri de haroşa örerek sırayı tamamlıyorum. Ön yüzden 3 diş haroşa sırası ördükten sonra ilmekleri kapatacağım. 11 sıra ördüm. Kenar patımızda 6 diş haroşa sırası oldu. Şimdi ilmekleri kapatacağım. İlmekleri kapatırken kapanış kısmının esnek olması için daha büyük bir şiş kullanıyorum. 5 numarayla kapatacağım. Sıkı olmaması için. Çünkü burada ilmek alırken de bir yardımcı şiş kullanmıştık. Şimdi ikinci ilmeği örüp birinciyi üzerinden aşırıp ilmeği eksilttim. Sırayla ilmekleri örerek eksiltelim. Sonuncu ilmeği de kapattım. Bu ilmeği kapatmıyorum. Burada yaka kenarına bir sıra kaydırma yapacağım. Haroşa olduğu için çok esneyip açılmaması için. Buradan bu ilmeğe tığımı geçiriyorum ve sırayla kaydırma yapıyorum. Her haroşa dişi arasına batıyorum. Bu şekilde kaydırma yapıyorum. Bu şekilde yaka kenarına diğer kenar patına kadar kaydırma çalışalım. Kaydırma sırasını tamamladım. Bir zincir çekiyorum ve ipi kesiyorum. Bu şekilde. Daha sonra ters tarafa aralardan yürüterek ipi temizliyorum. Yaka kenarı bu şekilde tamamlandı. Şimdi kol altında kolları dikeceğiz. Kolları dikmeye başlıyorum. Ön taraftaki parçanın ilk ilmeğini alttan batıyorum. Diğer parçanın da ilk ilmeğini alttan batıyorum. İki ucu birleştirdim. Şimdi ilk battığım yere batıyorum. Yanındaki ilmeğin içinden çıkıyorum. Bu parçada da ilk battığım yere batıp daha sonra yanındaki ilmeğin içinden iğneyi çıkartıyorum. Aynı işlemleri tekrarlayarak kolu dikiyorum. İp ayarını da şu şekilde çekerek yapıyorum. Çok fazla çekmiyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar karşılıklı dikiyorum. Kolun dikme işlemini tamamlıyorum.
Kolun alt kısmını da bu şekilde birleştiriyorum. İpi arka tarafa çekiyorum. Burada önce sabitliyorum. Daha sonra buradan ilmekler arasında yürüterek temizliyorum. Fazlalığı da keserek alıyorum. Kol ucundaki başlangıç ipimizi de alt kısımda sabitleyip temizliyoruz. Fazlalığı kesiyorum. Dikme işlemini tamamladım bu şekilde. Şimdi düğmelerini dikeceğim ve işlemlerini tamamlayacağım. Hırkamızın işlemlerini tamamladım. Kol altı dikişlerini diktim, düğmelerini diktim ve giyime hazır hale geldi arkadaşlar. Yapımı çok kolay ve çabuk ilerleyen bir model. Yumuşacık ve çok kullanışlı olduğunu düşünüyorum. Sizler isterseniz yelek olarak da bu modeli çalışabilirsiniz. Yelek yapmak isterseniz tek yapmanız gereken şey kol ilmeklerini eklemeyeceksiniz arkadaşlar. Diğer işlemleri aynen devam ettirerek örebilirsiniz. Yelek örmek isterseniz. Hırkamızı şu şekilde göstermek istiyorum. Arka taraftan görüntüsü bu şekilde. Kollar ve etek ucu gayet şık bir hırka oldu. Hırkaya şöyle baktığımızda sanki yakadan başlamalı bir hırka izlenimi veriyor arkadaşlar. Hırkayı örmek için batik ip kullandım ve çok güzel bir çalışma oldu arkadaşlar. Tavsiye ederim. Bir videonun daha sonuna geldik. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.